süredir çalışmaktaydık o bina gündeme gelmeden evvel ve bir noktada Maslak'taki ofislerinden çıkıp yeni bir ofise çıkma mevzusu oldu ve burayı buldular. Burası da enteresan bir yer çünkü orada yeni bina yapılamaz. Aslında imar durumu tamamen duraklamış. Dolayısıyla bir arsa almıyorsunuz, bir bina alıyorsunuz. O bina da aslında çok güzel bir lokasyonda. Otoyolundan geçerken tam cephesi görülüyor. Manzarası müthiş. Maslak'a bakıyor. İdeal bir binaydı. Ama binaya baktığınız zaman ya bununla ben ne yapabilirim diye belki vazgeçip dönüp gidebilirdiniz. Çünkü çok kötü bir binaydı. Hakikaten çok kötü bir binaydı. Bir ambar olarak yapılmış. Dolayısıyla kemikleri nispeten sağlamdı. Yani bir ambar, yani yük taşıma seviyesi yüksek bir binaydı. Binanın 2 katını otopark yapmaya karar verdiler. Dolayısıyla zemin katındaki girişin yanında bir otopark, bir de 1. katı otopark yapmaya karar verdiler. Tavan alanında da bir rampa falan koymak imkansız. Dolayısıyla onu bir araç kaldırış cihazıyla yaptık. Bir otoparkı da böyle önemli bir binanın ana cephesine yerleştirmek kolay bir şey değil. Biz orada bir zorluktan ziyade bir imkan gördük. Dolayısıyla ölçeği, ofis camları, ofis pencereleri olmayan bir yaklaşımla farklı bir şey üretebileceğimizi hissettik. 1. katında dikey korten elemanlarıyla bir ayrıcalık yarattık. Yani dolayısıyla zemin ve 1. kat tepedeki katlardan bir kompozisyon olarak tamamen ayrılıyor. Onun üstündeki katlar da 2. katta Mete Bora Bey'in galerisi, Sumart diye tanınan galerisi. Müthiş bir koleksiyonu var Mete Bey'in. Onun üstünde de Summa'nın ofisleriydi. Binanın depreme dayanıklılık meselesi zorlayıcı bir konuydu. Çünkü binanın temelini kazarak temelini güçlendirdik evvela. Ondan sonra da kolonlarını soyup etrafını karbonla sarıp yeniden betonla sardık. Yani kolonlar yeni gibi oldu. Cephenin mevcut durumu da çok kötüydü. Yani çıkmalar belirsiz, biraz 1,5 metre, biraz 90 santim, çok farklı, pencereler berbat. Yani hiçbir şekilde bir düzen göremiyorsun. Fakat mevcudu kayda alarak en fazla çıkma noktasını tutup binanın cephesini düzleştirdik. Yeniden işlevselleştirme, bence sürdürülebilirliğin gerektirdiği ilk şey aslında. Bir şeyi yeniden dönüştürebilirsen, yeni bir inşaat yaparak karbon salınımını yükseltmiyorsun. Yani o mevcudun üstüne bir şey kuruyorsun. Dolayısıyla o yaklaşım tutarlı bir yaklaşım. Binanın iklimlendirilmesi her zaman bir konu. Bilhassa bir ofis binasında ısı kazanımları ana mesele. Bir yandan şanslıydık. Kuzeye baktığı için çok fazla güneş almıyor ama yine de doğu ve batı güneşi yazın erken çıkıp geç battığı için yine cepheye vuruyor. Dolayısıyla cephenin malzemesi, cephenin camı low E glass dediğimiz cam olması gerekiyordu. Herhangi bir projede doğal havalandırmayı her zaman mümkün kılmak lazım. Mümkünse klimayı açmayın. Yani hava güzelse açın pencereleri. Biz de tabii cephede çok böyle pencere bir görünüm istemedik. Yani birçok binada var. Pencereler açıldığı zaman da cephede böyle garip görünümler oluyor. Bilhassa cephenin yüksekliğinde yırtıklar yaratmak istedik. Katların betonerme bölümü ve tavan bölümünü de ayrıca bir kayıtla tanımlamak istemedik. Katı tanımlayan tüm bir cam parçası, bölünmemiş bir cam parçası istedik. Yani önemli olan şey abstract bir cephe olmasını tercih ettik. Dolayısıyla herkes hava güzel olduğu zaman pencereyi açıp doğal hava alabiliyor. Fakat doğal hava alabilmek sadece o pencereyi açmakla yetmiyor. Binanın ortasındaki havalandırılamayan yerlere de hava geçmesi gerekiyor. Onu da ofisteki mahremiyeti bozmadan yapabilmen lazım. Yani kapıları açtığın zaman tabii yine hava gelir ama içeride bir toplantı vardır, özel şeyler konuşuluyordur. Dolayısıyla kapının kapalı olduğu zaman bile havanın geçmesini sağlamak bir iş. İç cephe içerisinde bir susturuculu bir havalandırma bölmesi yaptık.
ofis içinden havanın koridora geçmesini sağlamak için bir susturuculu bölme yaptık. Pencereleri açmadığınız zaman bir havalandırma, soğutma ihtiyacı var. Mevcut bir binada da kat yükseklikleri her zaman sizi limitleyebiliyor. Yani burası sonuçta bir ambar. Bir ofis için yapılmış bir şey değil. Dolayısıyla kat yükseklikleri epeyce düşük. Büyük kanallar geçiremiyorsunuz. Yani havayı verip kanallarla alamıyorsunuz. O susturuculu cihaz orada da işleve giriyor. Yani havayı veriyorsunuz odaya ama yine cephesinden, bir kanal içeriye girmiyor, sadece cephesinden. Ve koridordan da havayı emiyorsunuz. Dolayısıyla kanal görülmüyor, yani kanal yok. Böyle bir projede bir defa deprem konusu sizi zorluyor ve depreme karşı dayanıklılığın sonucu genellikle hantal yapı elemanları ve binanın cephesini kapatıyor vesaire vesaire. Dolayısıyla biz bunu yapmamak için statik açıdan mühendisliğini zorladık. Ve burada bu binada en önemli konulardan birisi yanal yatma potansiyeliydi. Yani cephe boyunca bir perde duvarı gerekiyordu. Nodus Mühendislik çelik çaprazlama sistemi üretti. Onun da birleşim noktalarını da ifade ettik. Yani bunu saklamayalım dedik. Bu çok güzel bir şey olur. Saklamayalım. Ortada olsun ve cephenin bir parçası olsun ve akşam da içeride ışıklar yandığı zaman o ortaya çıksın. Hatta binanın en güzel görünümü akşam oluyor. Yani gündüz de güzel ama akşam ışıklar yandığı zaman o abstract pattern ortaya çıkıyor ve o çaprazlar ortaya çıkıyor. Hakikaten bir pantür gibi bir şey çıkıyor ortaya. Şeyde de öyle, yani mekanik sistemlerde de öyle. Vemex diye bir mekanik mühendisiyle çalıştık. Orada bizim zorlamamızla beraber bu tırnak arası icatlar ve normal olmayan çözümler üretiliyor ve tabii ki böyle bir entegre tasarım sürecinden ancak bu gibi başarılı çözümler ortaya çıkıyor.